Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bağıl değerlendirme sistemi üzerine konuşacağız. Bağıl değerlendirme sistemi üniversitemizde tüm ön lisans programlarında not hesaplama sistemi olarak kullanılmaktadır. Birçok üniversite tarafından tercih edilmektedir bu sistem. Bağıl değerlendirme sistemi öğrencinin aldığı yüzlük notlara göre değil, sınıfın içerisinde gösterdiği başarı durumuna göre hesaplanmaktadır. Bu şekilde öğrencinin 100 puan üzerinden ne aldığı değil, sınıfın içerisindeki başarı düzeyi önemlidir hesaplanmasında. Bu yöntemde istatistiksel veriler kullanarak hesaplama yapılmaktadır. Bu konuda başlamadan önce sizlere ham başarı notunu anlatmamız gerekiyor. Ham başarı notu öğrencinin yarı yıl içi faaliyetleri ve yarı yıl sonu sınavından aldığı puanlara göre hesaplanan, ağırlıklarına göre hesaplanan 100 puan üzerinden puan değeridir. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak, hepinizin girdiği dersin sınavlarında ilgili öğretim elemanı o sınavlar için bir ağırlık belirliyor. Örnek verecek olursak, bir dersin ara sınavı için %40, finali için %60 ağırlık belirlenmiş olsun. Bu sınavlarda da ara sınavda örneğin 70 alınmış olsun, finalde de öğrenci 80 almış olsun. Bu hesaplama biçiminde 70'in %40'ını, 80'in de %60'ını almamız lazım. Hesapladığımızda 70'in %40'ını alacağız, finalin %60'ını alacağız. 70'in %40'ı 28, finalin %60'ı da 48 olacaktır. Toplamında da 76 olacaktır. Yani öğrencinin ham başarı notu 76 puan üzerinden hesaplanacaktır. Burada tabii vurgulamamız gereken bir diğer nokta daha var. Bağıl değerlendirmeye katılma limiti. Ham başarı notu 35'in altında olan öğrenci veya final notu 35'in altında olan öğrenci direkt FF notu alır ve bağıl değerlendirmeye katılmazlar. Ve ayrıca devamsızlıktan kalan öğrenciler de bağıl değerlendirmeye katılmazlar. Bu sayede daha türdeş bir grup üzerinden hesaplama yapılması sağlanmakta. Tekrar ediyorum, bağıl değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı 8 ve altındaysa bu sınıfta mutlak değerlendirme uygulanır. Bizim burada konuşacağımız bağıl değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı 9 ve üzerinde olan sınıflar için konuşuyoruz şu anda. Bu sınıflarda bağıl değerlendirme uygulanır. Bağıl değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı 9 ve üzerinde ise. Burada sınıfın başarı düzeyine göre yeni aralıklar belirlenir. Örnek verecek olursak 90-100 aralığı biliyorsunuz AA notuna tekabül eder. Ama 9'un üzerinde olan öğrencilerde, eğer sınıfta hiç ham başarı notu 90-100 alan öğrenci olmasa bile sistem bu aralıklara göre, sınıfın başarı düzeyine göre yeni aralıkları tayin edip AA notunu öğrenciye verecektir. Bunu bir örnekle açıklayalım. Bir derste sınıfın en başarılı öğrencinin ham başarı notu 70 olsun. Eğer bu sınıfta mutlak değerlendirme uygulansaydı bu öğrencinin alacağı not CC olacaktı. Yani sınıfın en başarılı öğrencisi CC notuyla geçmiş olacaktı. Onu takip eden öğrencinin 69 olduğunu düşünelim. O da DC notu alacaktı ve ortalama bir notla sınıfı geçeceklerdi ve ondan sonra gelen öğrenciler de hep o notlardan daha düşük notlar alacaklardı. Fakat bağıl değerlendirme uygulandığında sınıfın başarı düzeyine göre yeni aralıklar belirleyerek AA notundan aşağıya doğru notlar atayacaklardı. Ve bu durumda da şu ortaya çıkar: bir mutlak değerlendirmeye göre kalacak durumda olan bir öğrenci geçer duruma gelebilir. Tabii burada şu soru akıllara gelir: sınıfın ortalaması çok yüksek olur da ben geçeceğim bir dersten kalırsam. Bu konu çok önemli. Burada üniversitemizin uyguladığı bir sistem var. Öğrencinin bağıl değerlendirme kullanarak alacağı not, mutlak değerlendirme kullanarak alacağı nottan düşük olamaz. Yani bir öğrenci CC notuyla 70 alıp CC notu alacağı bir dersten bağıl değerlendirme nedeniyle daha düşük bir not alamaz. Öğrencinin alacağı not CC olacaktır. Bu şekilde de öğrencinin mağduriyeti engellenmiş olacaktır. Burada bahsedeceğimiz diğer bir konu da bu istatistiksel verileri, tablolara nereden ulaşabileceği yönündedir. Bunu da üniversitemizin web sayfasında bulunan bağıl değerlendirme yönergesinde görebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.